Merhaba. Bu sefer anlatacağım olay komplo teorisi düzeyinde ama gerçek. Ama baştan uyarayım. Bu videonun sonunda Ay'a bir daha aynı gözle bakamayacaksın. Ay'ı genelde dünyanın kütle çekimine kapılmış kayalık bir taş parçası olarak biliriz. Durgun, sessiz ve orada olduğunu bildiğimiz tek doğal uydumuz. Ama ya sana desem ki bilim insanları bu masum gök cisminin içinden gelen bir yankı ile resmen sarsıldı ve bu yankı bir şeylerin orada olmadığını değil, bir şeylerin orada saklandığını gösteriyor olabilir. Hazırsan başlıyoruz. 2025'in Temmuz ayında Çin'in Ay programı kapsamında yapılan sıradan bir testte Dünyadan Ay'a bir radyo sinyali gönderildi. Bu tür sinyaller genellikle Ay'ın yüzeyine çarpar ve geri döner. Toplamda 2,5 saniyelik bir gidiş dönüş süresi vardır. Bu fiziksel bir sabittir. Ama bu sefer sinyal 3,5 saniyede döndü. 1 saniyelik fark. Bu yanlış ölçmüşlerdir deyip geçilecek bir şey değil. Çünkü bu sinyaller çok hassas sistemlerle gönderilir, ışık hızına göre hesap yapılır ve her şey mikrosaniye düzeyinde ölçülür. Yani bu bir saniyelik fazlalık, yanlışlık değil, bir olaydır. Peki bu ne demek? Uzmanlara göre bu şu ihtimalleri doğurur. Sinyal yüzeye çarpıp hemen geri dönmedi. Bir yapıya çarptı, içeri girdi, içeride yankılandı ve sonra çıktı. Ya da sinyal içine hapsolabileceği bir boşluk ya da yapı ile karşılaştı. Normalde Ay'ın yüzeyi sinyalleri sert bir şekilde geri yansıtır. Ama burada sinyal sanki yüzeyin altında bir hazneye girmiş gibi davrandı. Bu yankı doğrudan yüzeyden değil, sanki içeride geometrik bir yapı varmış gibi. Yani bu ne demek biliyor musun? Ayın içi tamamen katı değil ya da doğal değil. Zaten Ay yıllardır tartışmaların merkezinde. Çünkü bazı özellikleri fazlasıyla şüpheli, kütlesine göre çok hafif. Çapı dünyanın 1/4 ama neredeyse yüzer gibi davranıyor. Ve en tuhafı Ay dünyaya kusursuz şekilde kilitlenmiş. Yani her zaman sadece aynı yüzünü görüyoruz. Bu fiziksel olarak mümkün ama tesadüfen olmuş gibi değil. Bazı bilim insanları buna yıllardır Ay paradoksu der. Hatta NASA'nın eski mühendislerinden bazıları Ay'ın dışarıdan sabitlenmiş olabileceğini ima eden açıklamalar bile yaptı. Bir düşün. Yüzeyindeki kraterlerin bazıları o kadar düzgün ve eşit derinlikte ki bu sadece bir yüzey değil, kaplama gibi duruyor. Ay sanki içi boş ama dışı kalın bir kabukla kaplanmış bir cisim gibi. Ve bu ilk değil. 1969'da Apollo 12 görevinde Ay'a bilerek bir modül çarptırılmıştı. Ama olan şey hiç beklenmedikti. Ay tam 55 dakika boyunca çan gibi titredi. Sanki içi metalmiş gibi. NASA bu olayı şu şekilde kayıtlara geçirdi. Ay içi boşmuş gibi rezonansa girdi. Böyle bir yankılanma doğal yapılarda olmaz. Ve işin ilginç yanı, o veriler daha sonra detaylandırılmadı. Raporlar tutuldu ama kamuoyuyla çok fazla paylaşılmadı. Peki neden? Ay gerçekten çelikten yapılmış gibi davranıyor olabilir mi? Gelelim en çok konuşulan ihtimale. Ya Ay'ın içinde bir şey varsa? Bak şimdi. Bu yankı olayı Ay'ın iç yapısında yankı yapacak kadar düzgün, büyük ve geometrik bir alan olduğunu ima ediyor. Bu doğal olabilir mi? Elbette. Mağara, lav tüneli ya da jeolojik boşluk. Ama bu kadar net yankı, 1 saniyelik gecikme ve tekrar edilebilir sonuç. Bazı araştırmacılar bu durumu çok daha ileriye taşıyor. Ay aslında dışı kaplanmış, içi boşaltılmış bir yapay uydudur. Uzun zaman önce birileri tarafından yerleştirildi. Belki de bizi gözlemlemek için. Kulağa deli saçması gibi gelebilir. Ama Çin'in verileri neden hemen kaldırdığına gelince iş ciddileşiyor. Yankı olayının ardından Çin Uzay Ajansı bu ölçümleri yayımladığı sayfayı birkaç gün içinde kaldırdı. Verilere şu anda erişilemiyor. Açıklama, güncelleme yapılıyor. Ama garip olan şu, bu olaydan sonra Çin'in Ay görevleriyle ilgili hiçbir detay paylaşılmadı. Görüntüler yok, frekans raporları yok, ölçüm verisi yok. Eğer bu sıradan bir sinyal gecikmesi ise neden gizlendi? Bilim şeffaf olmalı değil mi? Şimdi sana soruyorum. Ya gerçekten Ay'ın içinde bir yapı varsa? Ya bu yapı orada milyonlarca yıldır duruyorsa? Ve ya bu yankı sadece ilk sinyal idiyse? Belki de bu bir girişti. Belki de içeri bir şey inşa edildi. Belki de bizden önce gelenler hala orada. Çin sadece sinyal mi gönderdi yoksa bir şey mi arıyordu? Sence bu yankı sadece fiziksel bir yankı mıydı? Yoksa içimizdeki en büyük korku mu? Ay gerçekten doğal mı? Yoksa orada biri mi var? Yorumlara yaz. Çünkü bazen sesin nereden geldiğini değil, neden geri döndüğünü sorgulamak gerekir. Bu tarz ilginç bilgileri seviyorsan abone olmayı unutma. Beğendiysen bir like bırak, fikrini de yorumlara yaz. Görüşürüz, daha fazlası yolda.